çok özel bir videoyla karşınızdayız. Efeler Yolu kültür rotasını duymuş muydunuz? Duymamış olma ihtimaliniz çok yüksek. Zaten biz de birkaç ay önce duymuştuk ama öğrendiğimizde gerçekten çok heyecanlandık. Bu arada duymamış olmanız gayet normal çünkü zaten henüz hayata geçirilmiş bir proje değil ama çok yakın zamanda lansmanı yapılacak oldukça önemli bir proje. Bildiğiniz gibi Maps and Bags kanalımızda hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki seyahatlerimizin videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Ama bir gün böyle oturduk baktık ki kendi yaşadığımız coğrafyadan, Ege bölgesinden, İzmir'in çevresinden hiçbir paylaşım yapmamışız. Dedik tabii ki bu kabul edilemez ve hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor Ege bölgesiyle ilgili. İşte tam da o günlerde bu Efeler Yolu projesinde haberimiz olmuştu ve o günden beri de aslında bu işin üzerindeyiz. Ve bugüne nasip oldu. Bugün hem Efeler Yolu'nu keşfetmek hem de sizlere aktarabilmek adına yollardayız. Efeler Yolu kültür rotasının ne olduğundan kabaca bahsetmek gerekirse aslında 500 kilometrenin böyle biraz üzerinde bir yürüyüş ve kültür rotası. Yani bu tabii çok kabaca oldu, biraz fazla kabaca oldu. Bir tık daha detay verebiliriz belki. İzmir Bornova'nın Kavaklıdere köyünden rota başlıyor. Nif Dağları ve Bozdağ üzerinden önce Kiraz'a ulaşıyorsunuz. Sonra Aydın Sıra Dağları'na geçiş yapıyorsunuz. Şirince'ye varıyorsunuz. Ve en son olarak da Meryem Ana'da rota son buluyor. Bu rota 28 etaplı bir yürüyüş rotası. Her etapın uzunluğu böyle 14 ila 25 kilometre arası değişiyor. Ve her etap bir köyde son buluyor. Bu Efeler Yolu'nun bizi asıl heyecanlandıran kısmı ise buranın bir yürüyüş yolu değil, bir kültür rotası olması. Efeler Yolu aslında bu bölgedeki 28 tane köyü birbirine bağlayan bir yürüyüş yolu olmanın çok ama çok ötesinde. Bu proje aslında bölgedeki birçok gizli kalmış kültürel değerin farkına varılmasını, bölgenin sosyal ve ekonomik refahının artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, bölgedeki köylerin desteklenmesini amaçlayan çok bacaklı bir proje. Aslında biz çok da fazla detayına girmek istemiyoruz çünkü birazdan projenin önemli merkezlerinden biri olan Bozdağ'a gideceğiz ve orada bu projenin fikir babası olan Özgür Hoca ile buluşacağız ve projenin detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Bozdağ'a geldik, hatta Bozdağ manzaralı bir yol tuttuk. Tam karşımızda o tüm heybetiyle Bozdağ duruyor. Hocam öncelikle biraz şöyle kısaca kendinizden bahsederek bize Efeler Yolu kültür rotası nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Ben Profesör Doktor Özgür Özkaya, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde öğretim üyesiyim. Efeler Yolu projesinin de yürütücüsüyüm. Efeler Yolu İzmir'in Bornova ilçesinden başlayan, Meryem Ana'da sonlanan, yaklaşık 500 kilometrelik, kesintisiz yüründüğünde 28 günde yürünebilen çok etaplı bir kültür rotası. İşte bu sonbaharda inşallah resmi proje süresi sonlanıyor. Yol bütün unsurlarıyla hazır hale gelecek. Peki genel olarak proje neyi amaçlıyor? Hani bunun aslında bir yürüyüş rotasından çok daha fazlası olduğunu biliyoruz ama proje niçin şu an hayata geçiriliyor? Nereden çıktı? Kısaca biraz onlardan da bahsedebilir misiniz? Ya amaç bir yol yapmak olsaydı biz Spor Bilimleri grubu benim arkadaşlarımla birlikte 4 kişi yapardık bu yolu. Asıl amaç kırsal kalkınma. Yani burada işte Bozdağ'da da çok önemli problemler var bununla ilgili. Köyler ki Bozdağ en iyi durumda olan köylerden biri. Köyler boşalıyor, gençler artık köylerde yaşamıyorlar. İlçelerde burada işte arkamız Salihli, diğer taraf Ödemiş. Aynı hatta Aydın Sıra Dağları'nın arka tarafında Nazilli var. Bu ilçelerin nüfusları patladı zaten. Diğer taraftan İzmir çok önemli bir cazibe merkezi gençler için. Gençlerle konuştuğunuzda işte köylerde hayat kalmadığından şikayetçiler. Aslında hakikaten sosyal yaşantısında bir gerileme var köylerin. Bu da köylerin giderek
kimliğini kaybetmesi ve yozlaşmasıyla ilgili bir problem. Efer Yolu projesinin amacı, en önemli amacı, köylerin o eski ritüellerine, geleneklerine, eski o şenlikli günlerine geri dönmelerini sağlamak, gençleri tekrar köylere geri döndürmek, burada tarım ve hayvancılık yapmalarını sağlamak aslında. Bir taraftan da turizm yoluyla onlara bir can suyu olmak, yeni bir ekonomik faaliyet alanı türü sokmak köylere. Bu yaylaları, köyleri turizme açmak. Sonuçta burada 28 tane etap var ve her etapın sonunda aslında yürüyüş rotasının sonunda bir köye ulaşıyorsunuz. Evet. Haliyle orada konaklayacaksınız, orada yemek yiyeceksiniz. Bu da dolayısıyla oradaki köy halkına aslında bir gelir kaynağı. Şu an bulunduğumuz bölge Lidya coğrafyası. Hemen dağın altı Sardes, o bölge. Burası onların yaylaları. Çok önemli bir medeniyet. İşte onların kaleleri, surları, onlardan sonra Roma, Bizans dönemlerinde. Hamam gördük az önce. Aşağıda çok önemli bir hamam. Altta Birgi, UNESCO adayı kalıcı liste için. Bunlardan tutun, işte konuştuk biraz önce, gastronomiye kadar. Yani bu köyde 4-5 farklı ekmek, işte töngülü katmeri, pidesi, taban gevreğinden tutun heybeli çorbasını. Hani burada bir köyde yediğinizi diğer köyde yemezsiniz. Yani sanki her biri ayrı şehirler gibi yani. Hepsinin ayrı köftesi, özel, kendine özel kebabı, yemeği vardır. Tabii sonuçta İzmir'deyiz. Ege'nin köyleri bunlar. Kiraz'ın yaylaları bile, hani insanlar pek kirazı tanımazlar, bilmezler. Çok önemli doğal güzellikler. Orada Kiraz'da işte tarihi Rum yolu var. Üzerindeki bütün gedikler, kapılar, pazar yerleri 100 yıllar öncesinin önemli kervan yolu hatları. Aslında bu bölgede, bu coğrafyada yaşamama rağmen hani bilmediğim, etmediğim gerçekten çok önemli değerler olduğunu gördüm. Mesela bu kestane konusu, Beyköy değil mi? Beyköy'deki Çomaklar, Beyköy, Beydan'ın köyleri. Yani kestane deyince benim aklıma Bursa gelirdi ama yani 50 kilometre ötemde bir köy var ve aslında kestane üretiminin büyük bir kısmını yapıyor. Yani siz de bu bölgenin çocuğusunuz aslında, Ödemişlisiniz. Evet. Bu proje kapsamında aslında sizin de öğrendiğiniz şeyler illaki olmuştur. Sizi en çok şaşırtan şeyler neler oldu bu Kiraz'ın yaylaları. Kiraz'ın yaylaları? Kiraz muhteşem. Yani bu sırtı açtığınızda Bozdağ zirvesinin diğer tarafında çok önemli kervan yolu var. Aslında Bozdağ'a inen. O yolun adı Rum yolu. Alaşehir'e kadar uzanan bir yol. O Rum yolu Kiraz'ın yaylalarından geçiyor Cevizli'ye kadar. Beni en çok şaşırtan şey ne oldu? Kiraz'ın yaylaları oldu. İşte bölgenin gastronomisi oldu o fizibilite çalışması sırasında. Çam dikme politikasının ne kadar geniş bir coğrafyada ne kadar yaygın olduğunu görmek mesela beni en çok şaşırtan. Şöyle yapılıyor, ya bir bölgeye tamamıyla çam dikiliyor, meşe, palamut kesilip, ya da var olan çam aralama ve budama faaliyetleri denen bir takım faaliyetlerle sürekli aralanıp diğer türler yok edildiği için, budandığı için, sadece çam kaldığı için o bölgede yoğun bir çam ormanına dönüşüyor ve hızla çam ormanı olarak yayılıyor. Sonra da ormanlar neden yanıyor diye, yani 100 yıl önce ne bu teknolojiye sahip helikopterler, ne gece görüş sistemine sahip bilmem ne uçakları falan vardı. Bu ormanlar böyle yanmıyordu çünkü o kadar çok çam yoktu. Şimdi evveli gün bir köylü... Şu an mesela şurası ilerisi çok enteresan, orayı da gösteririz. Yani aslında orada doğal orman yapısını görüyorsunuz ve bir yerde bitiyor ve mezarlığın bittiği yerde çam ağaçları başlıyor. Bir bölgedeki mezarlığa bakarsanız o bölgenin, o dağın doğal bitki örtüsünü görebilirsiniz. Buralarda pelittir, meşedir. Meşe ormanlarıdır. Genellikle hepsi kışın yaprak döken ağaçlar. Yine kestane, ceviz vardı. Var. Her zaman varmış kestaneler. Çok bütün dağlarda, hem Aydın Dağları'nda hem Boz Dağlar'da tescilli yüzlerce yıllık kestaneler var. Ama kestane şöyle, mesela yine bu köyde bir teyzeyle konuştuk.
kışın eskiden soba yakmak ne kadar zordu falan onu anlatıyor. Kestaneyi diyor kestiğinde hani çok zorda kaldığımızda bizim erkekler çıkardı hemen kestane ağacından dal keserlerdi. Ama o dal yanan sobayı söndürürdü diyor. Yani yanan gümbür gümbür yanan bir sobayı söndüren bir yapısı var. O kestaneyi kesip bir sene kurutman gerekiyor ki yanan sobada doğru düzgün yansın. Ama çam öyle değil. Yani şu an Allah korusun işte bir kibritlik işi var bütün ormanın. Evet. Tamamen çama dönüşmüş durumda. O bölgedeki çam artık 40-50 yaşına geldiğinde, kesime uygun hale geldiğinde o kesim sırasında özellikle son 10 yıldır çok gaddarca büyük eskavatörlerle, büyük makinelerle giriyorlar araziye. Orada artık çeşme kalmıyor, patika kalmıyor, yok ediyorlar. Yani tarihi kadim yolları ki bu yollar Pers ordularının bu dağları geçtiği yollar. Yani tarihin abartıyor muyum bilmiyorum ama binlerce yıllık eski otobanları. Yani şu an burada konuştuğumuz kervan yolu bugünün İzmir-Ankara, İzmir-Aydın otobanı. İzmir-Aydın, İstanbul otobanı. Kral yollarının hatları bunlar. Çünkü o yıllarda ova sadece bataklık, sazlık. Yani bütün yollar dağlarda. Ovada yaşam yok. Orada su kirli. Hala mera olarak kullanılan kısımları vardı. Onlar da 5-6 yıl önce mandallandılar. Komple sürüldü dağ eskavatörlerle. Bu bölgede mesela Hayvancılık bitti o zaman. Bu dağlarda artık hayvancılık kalmadı. kalmadı. Hatta en son hayvancılığı bırakan bir arkadaşımız şimdi bir restoran açtılar. Ailesiyle birlikte o restoranı işletiyorlar. Tamamen bıraktı hayvancılığı. Bıraktı. Yapamıyor zaten. Peki nereye yönlendiriliyorlar? Hani tamam dağa giremiyor ama bu adam dağdaydı. Nerede Hayvanların yaparsan da- yap diyorlar. Zaten o yüzden hayvancılık bitti. Bütün bu dağlarda şu an hayvan yok. Burada binlerce hayvan vardı. Peki biraz bu rotalardan da bahsedelim. 28 etaplı bir rota. Bu rotaların zorluk seviyesi nedir? Herkes ben bu Zordur. yolu yürüyeceğim diyen gelip burada yürüyebilir mi? Onları neler bekliyor işte? Ya bu yollarda yürümek her zaman belli riskler içerir zaten. Ama burada en önemlisi bizim gün yüzüne çıkardığımız patikalar, yani dediğim gibi çok kadim patikalar, gerçek yollar, gayet güvenilir. Yani içerdiği doğal riskleri bir tarafa bırakırsanız güvenilir yollar. Ama bizim etaplarımız zorluk derecesi olarak zor. Neden zor? Bir kere mesafesi zaten 20 kilometrelere çıktığında dolayısıyla zor oluyor. Ama zor mu? Kültür rotasını yürüyen biri için zaten sabah yürümeye başladığınızda hani bizim patikalarımızda yaklaşık 2.83 km saat hızla yürüyorsunuz. Açılmış, genişletilmiş orman yollarında da 4-5 km saat hızla. Zaten 4 saat sonra 16 kilometre yol almış oluyorsunuz. Evet. O yüzden bir kültür rotasında etaplar hep 16, 18, 20 kilometre civarındadır. Bizde de 22-23 kilometreye çıkan yerler var. Ama onlar hep orman yolu. Çok hızlı yürünüyor. O yüzden zorluğu uzunluktan kaynaklanıyor. En büyük riskler yıkıklıklar aslında. Bazen dağ dökülüyor. Özellikle yaşlı kaya parçaları. Bu dağdan sonra işte Rum yolunda uçurumlar var. Ama yol gayet güvenli. Onlar da güzellik katıyor bence. O çok önemli meraları, yüksek rakımlı yerleri geçiyor. Oralarda 1600-1800 metrelerden yürüyorsunuz. Burada 2000 küsürden yürüyorsunuz. Peki ben mesela yürüdüm bir rotayı, bir köye ulaştım. Orada konaklayabileceğim yer her zaman bulabilirim değil mi? Yoksa kamp imkanları mı? Yok, köylerde konaklayabileceğim bir pansiyon illaki bulabilirim değil mi? Efeler yoluyla her köyde en az 2 hane, bazı köylerde onun üzerinde gönüllü oldu. Ev pansiyonculuğu yapacaklar.
Onlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle özel olarak ruhsatlandırılacak. O da Türkiye'de ilk olacak aslında. Her köyde hem evini açıyor yerel halk hem de bahçesini kullandırıyor. Bahçeye çadır da kurulabilir. Bu noktada iki önemli destinasyon problemli. Onlar da çok güzel yaylalar. Biri bu sırtın arkasında Kara Koyun Yaylası. Diğeri de karşı dağlarda Kara Çamur Yaylası. O yaylalarda da evler var ama belli dönemlerde açık o evler. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında. Onun dışında oralarda çadır kurmak gerekiyor. Ama hani benim hayalim şeydi, sırt çantamda çadır, uyku tulumu ve mat olmadan daha küçük boyutlu bir çantayla haftanın belli günlerinde dinlenerek çok riske dağıtmadan 40 günde yaklaşık geçebilmek. Tam da öyle oldu. Yani aslında çok akılcıl bir planlamayla 40 günde geçirebiliyor. İdeal olarak rotayı bitirmek için 40 gün ideal diyebiliriz. Yani 28 gün tamam, teknik olarak öyle de öyle olmaz. Yani 35-40 günde yürünür bu yol. Hocam lansmanı ne zaman yapıyorsunuz ve bu rotalar ne zaman yürünmeye başlanabilecek? O biraz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programına bağlı ama resmi olarak proje bu sonbaharda bitiyor. 2022'nin sonbaharında Evet. proje bitiyor. Bitiyor. Peki nereden takip etmeliler? Çünkü hani bu videoyu izleyen kişi ben buraya yürüyeceğim deyip çıkıp gelebilir buraya. O yüzden nereden takip etmeliler? En güncel bilgileri. Yolu.com efelaryolu.com. Evet. Instagram, Facebook ve Twitter'da da tamam, var. hepsini o zaman biz yazalım buraya. Oradan güncel bilgileri takip edebilirler. Ama web sayfası tabii daha farklı. O daha bilgi verme amaçlı. Daha derli toplu. Web sayfasından takip edilebilir. Özgür Hocam, bu sohbeti bitirdik ama benim aklıma hala şu gastronomide kaldı. O töngül mü demiştiniz? Töngül. Evet. Tamam. Yani bu kadar geldik, herhalde bana ısmarlarsınız lütfen, değil mi? Tabii, ne demek? Bir arkadaştan bahsetmiştim ya, İbrahim. Ha evet. Evet. Onlar çok da güzel yaparlar töngülü. İstersen burada değil mi? geçelim. Vallahi, tamam. Vallahi süper olur. Bu kadar geldik Bozdoğan. Tamam. Tamam. Yayla lokantasına geldik. Şimdi bu kültür rotasını yürüyenler, Bozdağ'a gelenler burada ne yiyebilir? Buraya has neler bulabilir? Öncelikle bir tengülü dinlemek isterim çünkü ben hiç duymamıştım. Burada duydum ilk defa. Evet. Bu Ödemiş'e ait bir pide. Aslında biz de köyünde oturduğumuz için biz yapıyoruz. Aha. İçeriğini de anlatmamı ister misiniz? Tabii ki. Yani normal pideden ne farkı var? Normal pideden çok farkı var. Bunda kavrulmuş kıymayla maydanoz, yumurtadan oluşuyor içi. Aha. Şimdi fırına attık, onları bekliyoruz. Peki Evet. Bozdağ'da başka ne yiyebiliriz? Oğlak güvecimiz güzel olur. Oğlak güveci. Yazın, evet. Kuru fasulye, Bozdağ özel kuru fasulyemiz var. Kabak çiçeği kızartması yaparız kahvaltıda. Şimdi o zaman beni vurdunuz kabak çiçeğiyle. Öyle mi? İzniniz var mı? Kabak çiçeği çok severim ama burada farklı yapılıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Ben kabak çiçeğinin dolmasını biliyorum. Dolmasını çok yerde biliyorlar ama biz kızartmasını yapıyoruz kahvaltıda. Sadece çiçek, kabak çiçeği Çiçeğin kızartıyorsunuz. içine maydanozla çökelek dolduruyoruz. Üzerinde hamur hazırlıyoruz yumurtalı. Onu kızartıyoruz. Hiç duymamıştım onu. Yani çok güzel oluyor. Evet, töngüller de hazır bu arada. Tereyağıyla kendine özel peyniri var. Onu atıyoruz üzerine. Çok iyi. Karnımız doyduğuna göre artık şu yürüyüş yoluna bir bakabiliriz. Özgür Hoca ile birlikte Bozdağ ve Karakoyun Yaylası arasındaki yolun kısa bir bölümünü birlikte yürüyoruz.
Tabii Özgür Hoca ile sohbetimize yürüyüş rotasında da devam ediyoruz. Bu esnada yollar üzerinde yer alacak ilk yardım paketleri hakkında da konuşma imkanımız oldu. Rota dahilindeki bu yürüyüş yollarında belli yerlerde toprağa gömülü ilk yardım malzemeleri, ilk yardım kitleri de olacakmış. Bunların yerini ise indireceğiniz bir mobil uygulama ile görebilecekmişsiniz. Hatta o uygulamada ihtiyaç durumunda faydası olacak bölgedeki çobanların telefon numaraları gibi önemli bilgilere de yer vermeyi planlıyorlarmış. Bu yürüyüş rotaları üzerinde her köyün girişine ve çıkışına bu tarz bir kapı da yapılacakmış. Kapıların tasarım konusunda çalışmalar hala devam ediyormuş ama fikir çok güzel. Bakalım kapı tasarımları nasıl olacak? Yani patikayı terk etmeden hemen önce köy kapısından geçiyorsunuz günün sonunda. Bu kapıdan geçtiğinizde artık aşağıda işte bu köyün kestanelikleri, arazileri başlıyor. Hemen bir 100 metre sonra patikadan çıkıyorsunuz. Köy yolunda yürümeye başlıyorsunuz. Köye vardınız yani. Işık göründü işareti yani. Evet, rahat olabilirsin. Evet, Özgür Hoca'ya hem bize ayırdığı vakit hem de hoş sohbeti için teşekkür ediyor ve şimdi Efeler Yolu projesinin görsel kimliğini konuşmak üzere Bozdağ'dan İzmir'e geri dönüyoruz. Rotamız ise Ekin Hoca ile görüşmek üzere Ege Üniversitesi. Evet, Ege Üniversitesi'ne geldik ve Ekin Hoca ile buluştuk. Aslında bizim kendisiyle arkadaşlığımız, dostluğumuz yıllar öncesinde dayanıyor. O yüzden bu projenin görsel kimlik kısmını kendisiyle görüşmek istedik ve atladık. Üniversite ofisine geldik. Hocam şöyle öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım. Ondan sonra da bu görsel kimlik tarafında siz neler yapıyorsunuz bu projede? Sizden kısaca bir dinleyelim isteriz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek güzel. Ben Ekin Boztaş, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanında grafik tasarım. Görsel kimlik konusunda Efeler Yolu'nda birçok çalışma yaptık ve biliyoruz ki görsel kimlik aslında çok uzun soluklu bir tasarım süreci. Yani yıllarca düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu Efeler Yolu logosu nasıl çıktı? Çünkü normalde hani ben logoyu gördüğümde biraz şaşırmıştım çünkü alışık olduğum bir Efe görseli görmedim logoda. Muhtemelen arkasında bir araştırma var herhalde bunun, değil mi bu logonun? Tabii yani o süreç çok heyecanlı ve değişik bir süreçti. Şu anlamda yani Efeler Yolu'nun logosunu yapmaya başlarken tabii ki ana karakter olan Efe'yi görselleştirmek çok önemliydi. Evet. Ancak biliyoruz ki yani Efe dendiğinde herkesin aklında bir Efe figürü var ve bu figür tören kıyafetleriyle böyle gösteri kıyafetleriyle Evet. zeybek oynayan bir Efe görüntüsü. Yani bunu bir turizm firmasından tutun bir belediyeye kadar hep bu figür işlenmiş. Google'da Efe yazınca zaten direkt karşınıza onlar çıkıyor. Şimdi tabii bizim burada bir görsel kimlik anlamında Efer Yolu'nu çalışırken yolun kavram olarak ele aldığımızda yürüyen bir Efe olması çok önemliydi. Bu yürüyen Efe'yi aslında biz icat etmedik ancak tabii bunu coğrafyacı, tarihçi hatta moda tasarımcı hocalarımızla görüşerek yani Efe'nin aslında bu tören dışında dağda o patikalarda yürürken giydiği kıyafetleri araştırdık ve o doğrultuda da Siz Efe dağdaki Efe'yi aslında, dağdaki asıl Tabii. günlük hayatındaki Efe'yi resmettiniz. resmettik. Bu konuda da tabii kıyafet, yürüme şekli, sıcak olması ya da üzerine taşıdığı her şeyin bir araştırılması yapıldı. Sonuç olarak logomuzda yeleğiyle, çarıklarıyla, tozluğuyla, kolları kıvrılmış yürüyen bir Efe karakterini tasarlamış olduk. Tabii. Küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela Efe deyince akla körüklü çizme gelir, deri çizmeler. Halbuki araştırma sonucunda bu körüklü deri çizmenin dağda giyilebilir bir şey olmadığı, Efelerin zaten böyle bir şeye de sahip olmadığıyla karşılaştık. Valla zaten biz az önce Özgür Hoca ile dağlardaydık. Hani o 40 derecenin altında o kıyafetlerle hani Efe bile yürüyemez, öyle söyleyeyim. Evet, Efe bile yürüyemez. Tabii logo tasarımında Efe figürü çok önemli. İlk planda görünen
öğe. Ancak ikinci planda da bu Efeler yolunun yer aldığı coğrafyadaki fauna ve flora yapısı da logoda işlenmiş durumda. Yani küçük ipuçları var, içinde gizli hayvanlar ya da işte o dağlık bölgeyi anlatan Arkasında çok derin bir araştırma olduğu belli zaten. Evet, büyük bir ekip var. Peki biz Özgür Hoca ile yaptığımız sohbette bana biraz şeylerden de bahsetmişti. Bu rota kapsamındaki 28 köy için bazı görseller çalışıldığından bahsetmişti. O tarafta herhalde sizin bölümde ilerliyor değil mi? Evet, o görseller. o da bir görsel kimliğin parçası. Yani bu Efeler yolu da zenginlik katan bir unsur olduğunu düşünüyorum. O süreç şu şekilde gelişti. Bir bilimsel araştırma projesi kapsamında biz Efeler yolu destinasyonunda yer alan tüm köylere ziyaretler yaptık. Bu gittiğimiz ziyaretlerde yerel halkla, muhtarla, özellikle genç, kadın ve o köyde yaşayan insanlarla görüştük. Her köye tek tek giderek. Amacımız da şuydu. Yani Efeler yolunun her destinasyonuna ait bir simge, bir logo tasarlamaktı. Yani mesela yukarı Kızılca köyüne gittiğimizde oradaki kişilerle görüşerek sizin köyünüzü ne temsil edebilir, ne simgeleyebilir? Biz bir logo tasarlayacağız, bir simge tasarlayacağız ve bu simge Efeler yolunun görsel kimliğinde sizin köyünüz için kullanılacak dediğimizde görüşmeler yaptık ve tabii ki çok ilginç şeyler çıktı. 28 destinasyon için 28 ayrı özel tematik imge bulduk ve onları da her köy için bir logo tasarımına dönüştürdük. Bu logoların öncelikli kullanım fikri her köye ait bir kart sistemi tasarlıyoruz. Yani her köyün özel bilgisinin yer aldığı ve mührünün yer aldığı o köye, o destinasyona gidildiğinde yürüyüşçülerin alarak böyle 28 kartı, 28 bilgi kartını, 28 logolu kartı toplayarak bir aslında koleksiyon içeriği oluşturuyoruz. Yani bu zamanla birikebilecek, yürüyüşler sonra toplanarak aslında böyle estetik, biraz sanatsal ve birazcık da koleksiyonculuğu destekleyen bir yapı oluşturacak. Valla çok güzel düşünülmüş bu. Valla her aşamasıyla gerçekten çok dört dörtlük çalışılmış, araştırılmış ve şu ana kadarki kısmıyla çok güzel uygulanmış çalışma olarak görüyorum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz şimdi zaten birazdan o köylere doğru devam edeceğiz. Biraz Ödemiş tarafına gideceğiz şimdi. Ödemiş'teki köyleri biraz gezmeyi düşünüyoruz ama Ödemiş tarafına tekrar dönmeden buralarda şurayı da uğrayın diyeceğiniz bir yer var mı? Valla Ödemiş'e gidiyorsanız bence Nazarköy üzerinden gitmek, oradaki güzel nazar boncuklarını bir görmek çok iyi olacaktır. Olabilir valla. Bayağıdır gitmedik. O zaman biz Nazarköy'le başlayalım. Oradan Ödemiş'e doğru biz devam edelim. Harika. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek çok teşekkürler. üzere. İyi yolculuklar. Efeler Yolu kültür rotası üzerindeki köylerden birisi olan Nazarköy'deyiz. Burası adından da anlaşılacağı üzere nazar boncuklarıyla meşhur bir köy. Önce şöyle standlara bir bakalım, ondan sonra bir tane nazar boncuğu ocağına da gideceğiz. Sıradaki durağımız Ödemiş'e bağlı Birgi Köyü.
Efeler rotası üzerindeki 28 köyün büyük bir çoğunluğu fazla tanınmayan, bilinmeyen köylerden oluşuyor. Zaten rotanın da esas amacının buranın tarihi ve kültürel zenginliğini tanıtmak olduğunu söylemiştik. Rota üzerinde nispeten biraz tanınan köyler var. Şu an onlardan bir tanesindeyiz. Birgi köyündeyiz. Özellikle İzmir halkı tarafından iyi bilinen bir köy ama buranın bile tarihi mirasının tam olarak anlaşıldığını zannetmiyorum. Çünkü burası milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor. Frigyalılardan Bizanslılara birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Birgi köyüne esas altın çağını ulaştıran ise Aydınoğulları Beyliği. Aydınoğulları Beyliği'nin başkentliğini yapmış bir köy burası. Beylik büyüyünce aslında başkent Selçuk'a taşınmış ama yine de beyliğin böyle manevi kalbi burası diyebiliriz. O yüzden de zaten köyde çok fazla tarihi yapıya, özellikle camiye, hamama ve medreseye rastlamak mümkün. Aydınoğulları'nın 3. hükümdarı Umur Bey, beyliğin başına 25 yaşında geçmiş, çok genç bir yaşta. Genç yaşlarından beri de denizcilikle ilgileniyormuş ve tamamen donanmaya ağırlık vermiş. Türklerin ilk donanmasını kurmuş ve Ege Denizi'nin hakimiyetini o yıllarda ele geçirmiş. Hazır bu güveç kaplarını görmüşken bir tane alalım diyoruz. Evdekini geçtiğimiz haftalarda emekliye ayırmıştık zira. Böyle derini var. Güzel bence. Derini olsun, bu mu olsun? Evet, yola devam. Şimdi ise Gölcük köyüne gidiyoruz. Yaklaştık sayılır. İleride gölü gördük bile. Bu yürüyüş yolu üzerindeki köylerden birisi de Ödemiş'e bağlı Gölcük köyü. Tabi adından da anlaşılacağı üzere buranın diğer köylerden en çok ayrışan özelliği bir göle sahip olması.
işaretleme çalışmaları devam ediyor. Biz de ne yapalım, köyleri nasıl göreceğiz? Arabayla gidiyoruz. Şu an için yapacak bir şey yok. Arabayla gidiyoruz. Yani bugün İzmir'de havanın 40 derece olmasıyla herhangi bir ilgisi yok. Yok, kesinlikle. Ya biliyorsun biz her türlü şartta yürüyoruz yani. Bizim için hiçbir engel fark etmiyor. Biz hava soğuk havada da, sıcak havada da bizim ortalamamız günde 20-25 kilometre. Sıkıntı yok. Biz yürüyoruz da şu an yollar hazır değil. Yolların hazır olmasını bekliyoruz. Bu arada muhtemelen hepsini yapamayız. 40 gün vakit ayıramayız ama birkaç tane rotayı kesinlikle ben yapmak istiyorum. O zaman 2023 baharında görüşmek üzere diyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Sıradaki durağımız Lübeck köyü için yine biraz tırmanışa geçiyoruz. Çok heyecanlı ve aynı zamanda da meraklıyız çünkü bize göre bu yürüyüş rotası üzerindeki en ilginç köye gidiyoruz. Niye mi? Çünkü bu köyde sadece birkaç kişi yaşıyor. Tamamen terk edilmiş bir köydeyiz şu an. Doğal bir film setini andıran Lübeck'de biraz yürüyüş yaptıktan sonra şimdi de köyün hikayesini dinlemek üzere köy kahvesine gidiyoruz. Efeler Yolu rotası üzerindeki en enteresan köylerden birindeyiz. Lübeck köyüne geldik. Burası aslında terk edilmiş köy olarak biliniyor. Ama biz tabii asıl hikayeyi dinlemek adına direkt köyün kahvesine geldik ve burada Filiz ablayla buluştuk. Kendisini aslında dinlemek istiyoruz köyü. Şimdi bu köy niçin terk edilmiş köy diyorlar? Burada niye kimse yaşamıyor? Bu köy işte buradan önce elektrik Çamyayla diye bir köy yaylamız var. Elektrik oraya geldi. Oraya gelince buradaki insanlar elektrik olmadığı için oraya gitmek gittiler. zorunda kaldılar. Bu sefer oraya giden bu tarafa gelmedi. Ekim biçim araziler de orada olduğu için, evler de düzgün olduğu için bu sefer buraya göç edilmedi. Herkes burayı terk etti. Herkes şu an Evet, yaylada. yaşlarımız vardı, onlar kalıyordu. Onlar da vefat edince bu sefer gençlerimiz hiç gelmek istemediler. Orada kaldılar, işte bu köyde o yönden terk edildi. Ama köyümüz çok güzel yani. Peki burada hiç yaşayan yok mu yoksa birkaç aile duydum ben galiba. Burada galiba yaşayanlar varmış. Var gene birkaç hane var. Kaç hane yaşıyor şu an burada? 2, 4, Gönül ablamla beraber 5-6 kişiyiz. 3 hane ya 5-6 kişi. Gönül ablayla da tanışalım. Siz niye burada yaşıyorsunuz? Herkes gitti, siz niye gitmediniz? Biz anneannemin evini işletiyoruz. İlk önce bir gözlemeyle başladık. Daha sonra evi döşemiştik. Evi çok beğendiler. Neden böyle yiyecek vermiyorsunuz falan. Öyle kahvaltıyla başladık. Ben burayı çok seviyorum ablacığım ya. Çok güzel buranın havası. Böyle sizin gibi güzel dostlar ediniyoruz. Aynen. Evet. O zaman şimdi Lübeck'e gelenler ne yapsınlar? Mutlaka bir kere kahveye gelsinler değil mi? Burada bir çayınızı içsinler. Evet. Ondan sonra Gönül ablada kahvaltı var. gözleme. Oraya gelsinler. Gönül ablada gözleme. Odun ocağında kahve. Ha, Göster ya. içeriği çekeriz tamam, içeriği çekeriz. Bir şey soracağım. Bu köye böyle cinli, perili köy diyorlar. kesinlikle. Hayır öyle bir şey yok. Hayır kesinlikle. Yani bazı Onu ben özellikle sizden duymak istedim çünkü Bazı böyle kişileri- bir insanlar bazı hurafelere inanmak istiyor ya. Biz doğrusunu burada anlatalım insanlara, öğrensinler. Köyün terk edilmesinin nasıl sebebi? Elektrik. Tamamen yaylaya gelen elektrik. Evet. O yüzden de o işte bazı videolarda duyacaklar, edecekler o cinli, perili şey kısmı tamamen Yalan. yalan. YouTuber'cıların uydurmaları. Ah bu YouTuber'cılar, ah bu Aynen öyle. YouTuber'cılar. Bir şeyler çekiyorlar, uyduruyorlar. Ben burada 18 senelik gelinim ve ben öyle bir şey hayatımda ömrümde görmedim. Hiç de rast gelmedim. Yalan. Tamam biz şimdi doğrusunu anlatmış olduk. Aynen.
Evet, Ninem'in kahvaltı evindeyiz. Anneannesinin mekanını işleten Evet. Gönül ablanın yanındayız. Evet. Lübbe'nin tarihini sizden öğrenebilir miyiz? Yani çok eski köy evleri var ama burası da Birgi kadar tarihi bir köy mü? Evet. Evet ablacığım. Buranın zaten tarihçesini bilen yok. Hani tarihi Evet. mutlaka biliyorlardı. 1000 ile 1200 yıllık bir köy. Evet. Ödemiş'ten önce kurulan bir köy. Hani burada Lidya Krallığı'nın oğlunun Lübbey, beylik, evet beylik zamanında. beyliğin, evet. He, Lübbey ve Dabbey iki kardeşlermiş. Birisi Dabbey'di, birisi Lübbey'di. Sert Kral burada hani yol Selçuk'a gidiyor. O zamanlar atlar, katırlar hani o şekilde Evet. şey yapıyorlar. Burada konaklıyorlar. Evet. Ama Lübbey burada beylik. Bir camide 4 tane ev olduğu söyleniyor. Evet. Camini de görmenizi çok isterim. İçerisi çok güzel. Kapısı orijinal. Yani burası zaten Lidya Krallığı'nda herhalde Efes'le bir yeri birbirine bağlıyormuş değil mi? Yani çok Evet. önemli bir geçiş yolu. Efeler yolu da onun üzerine kuruluyor. Evet. O zamanlar bir yerlerde burada konaklıyorlarmış. Hanlar, hamamlar vesaire vardır belki. Şimdi gelenler nerede konaklayacak peki? Şimdi çok ev alanı oldu ve butikler başladı yapılmaya. Evet. Biz bir tane yaptık, bir tane daha yaptık. Böyle alanlar başlayacak inşallah yılbaşına kadar falan böyle tadilatını yapmayı düşünüyorlar. İnşallah güzel bir köyümüz olacak. Evet. Eski günlerdeki gibi. Güzel. Evet, Güzel. şu an zaten bulunduğumuz yerde de herhalde bir odanız var. Orada da Evet. kalanlar Evet. olabiliyor. Evet. Hatta yılbaşları doluymuş. Dolu. Gelmek isteyenleri duyurulur diyelim. Duyulur, aynen öyle. Biz Lübbe'yi ve güzel insanlarını çok sevdik. Ama artık dönüş vakti. Bugün daha ziyade böyle Ödemiş'in köylerini gezdik. O yüzden kapanışı Ödemiş'te yapıyoruz. Neden Ödemiş'teyiz? Çünkü buranın kebabı meşhur. Bu arada bu Efeler Yolu kültür rotası eğer ilginizi çektiyse dediğimiz gibi en güncel bilgileri efeleryolu.com ve Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Bize şimdilik müsaade çünkü bu kadar yürüyüşte bir yere kadar artık kebap bizi bekler. Hak ettik bence. Bence de.